Bir uygarlık hayal edin. Bu uygarlığın yaptığı her şey gökyüzündeki yıldızların bir yansımasıydı. Kahverengi kumların üzerinde uzanıp bulutsuz ve nemsiz çöl gecelerinde bütün yıldızları açık bir kitap gibi okuyan, her parlak noktaya bir hikaye veren ve gökyüzündeki şölenin şifrelerini çözen bir uygarlık bu. Antik Mısır'ın esrarengiz gecelerinde gökyüzündeki yıldızlar sadece ışık veren küçük parlak noktalar değildi. Gözlerimize yansıyan bu parlak ışıklar evrenin ve doğanın ruhunu anlamamız için bize yol gösteren pusulalardı. Bugün herkes Mısır'ı gizemli piramitleriyle tanır ama bu piramitler sadece bildiklerinin somut bir yansımasıydı. Gerçek bilgi gökyüzündeki yıldızlardan geliyordu. Bu insanlar gökyüzündeki bu şifreyi çözmek ve gelecek yaşamlarına dair bilgi sahibi olmak istiyorlardı. Bunun için gökyüzünü izlediler. Fakat özellikle izledikleri bir yıldız vardı ve bu yıldız antik Mısırlılar için hayati önem taşıyordu. Sirius yıldızı. Binlerce yıl önce bereketli Mısır topraklarında Nil Nehri'nin kenarında bir köy halkı geçimini tarımla sağlarmış. Bir yaz büyük bir kuraklık olmuş. Nil Nehri'nin bereketli suları yükselmemiş ve tarlaları zenginliğiyle beslememiş. Bu yüzden o yaz hiç ürün alamamışlar. Bütün köy kış boyunca açlıkla nasıl mücadele edeceklerini düşünürken soğuk bir kış gecesinde gökyüzünde parlayan Sirius yıldızı köyde yaşayan genç bir kadına yol gösterici olarak rüyasında belirmiş. Karanlık gecenin içinden parlayarak beliren Sirius yıldızı dünyanın en güzel tanrıçasına dönüşmüş ve şunları söylemiş. Ben Sirius yıldızının tanrıçası Isis. Köyünüzün başına gelenleri biliyorum. Ancak karanlık günlerde bile umut vardır. Uyan ve gökyüzüne bak. Genç kadın hemen gözlerini açmış ve evden dışarı çıkıp gökyüzüne bakmış. Sirius yıldızı tam tepede ve tüm geceyi aydınlatacak kadar güçlü parlıyormuş. Daha sonra gözlerini nehre çevirmiş ve yıldızın ışığı nehre dokunmaya başlamış. Aniden nehirde sular kabarmış. Bütün tarlalar nehrin suları ile dolup taşmış. Bunu gören köy halkı büyük bir sevinçle nehrin kabaran ve ışıltılı sularını izlemeye başlamış. O günden sonra bütün köy halkı her yıl Sirius yıldızını gördüklerinde bereketin köylerine geleceğini bilerek rahat ve huzurlu kış geceleri geçirmişler. Sirius yıldızını gören Mısır halkı topraklarına bereketin geleceğini bilmenin huzuru içindeydi. Ancak bereket getiren bu yıldız bazı sorunları da beraberinde getiriyordu. Bazı yıllar nehir kabardığında nehrin kıyısındaki topraklar kullanılamaz hale geliyordu. Bu yüzden Nil Nehri'nin taşma seviyesinin ne boyutta olacağını önceden bilebilmek için bir ölçüm sistemi tasarladılar. Nilometre. Nehirdeki su seviyesini ölçmek için kullanılan silindir bir taş. Bu silindir taşa belirli aralıklarla çizgiler çizilir. Bu aralıkların seviyesi kübit adı verilen kol dirseğinden orta parmağa kadar olan uzunluktur. Eğer su seviyesi 12 kübitin altında olursa o yıl kuraklık olacağını, 16 kübit olursa bereketin geleceğini, 18 kübit olursa eğer sel olacağını öngörürlerdi. Bu ölçümler yaz mevsiminde tarım arazilerini beslemek amacıyla önemlidir. Böylece tarım arazilerini doğru bir şekilde vergilendirebilirlerdi. Nilometrenin yüksekliğine göre vergiler daha düşük veya daha yüksek oluyordu. Eğer nilometre 16 kübit olursa o yıl çiftçiden yüksek vergi alınırdı. Ancak bu sistem sadece vergilendirme amacıyla kurulmadı. Mısır'ın kurak ve yağmursuz ikliminde yaşayan halk ürünlerinden verim alabilmek için Nil Nehri'nden su çekmek zorundaydı. Bu ihtiyaç sulama kanallarının inşa edilmesine yol açtı. Fakat suyu etkili bir şekilde kullanabilmek için su miktarını da doğru hesaplamak gerekiyordu. Antik Mısırlılar sulama kanallarındaki verimi arttırabilmek için kesirleri ve hacim hesaplamalarını kullanarak tarımsal faaliyetlerini sürdürdüler. Ancak Mısırlıların yetenekleri iyi bir mühendis olmakla sınırlı değildi tabii ki.
Kendi halkı içerisinde de adil bir sistem oluşturmak istiyorlardı. Bu yüzden kesirli sayılar onlar için vazgeçilmezdi. Bir arazi veya üretilen ürünleri paylaşabilmek gibi birçok alanda kesirli sayıları kullandılar. Fakat antik Mısırlılar sadece birim kesirleri kullanıyorlardı. Yani ele aldıkları her şeyi bir sayısı olarak görüyorlar ve sonra bir sayısını parçalara bölüyorlardı. 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 5 gibi. Kesirli sayılar antik Mısırlılar için gerçekten özel sayılardır. Hatta bunu hikayelerinde bile anlatmışlardır. Horus'un gözü. Hikayeye göre Horus'un iki gözü vardır. Sol gözü ay, sağ gözü güneştir. Bir gün sol gözü düşmanı olan Set tarafından parçalanır ve ülkenin dört bir yanına dağıtılır. Her bir parça 6 kez ikiye bölünmüştür. İlk önce 1 bölü 2, sonra 1 bölü 4, sonra 1 bölü 8 gibi 1 bölü 64'e kadar bu gider. Bunu duyan bilgelik tanrısı Thoth, Horus'a yardım etmeye karar verir ve gözünün dağılan parçalarını ülkenin dört bir yanından toplamaya başlar. Fakat topladığı parçalar bir bütün etmez. 63 bölü 64 olarak kalır. Buradan şunu anlarlar ki bir bütün sürekli olarak ikiye bölünürse hiçbir zaman bir tam etmez. Birliğe sadece Tanrı ulaşabilir ve o da sonsuzluktur. Ama Thoth bilge bir büyücüdür ve büyüyle eksik kalan parçayı tamamlar. Bu göz antik Mısırlıların kesirlerle dans ettiği ve sayıların bir melodi gibi iç içe geçtiği bir sembol gibidir. Bu insanlar desenlerin büyüsüne çabuk kapılan bir topluluktu. Yıldızların, sayıların desenlerini kullanırlar ve hayatlarını bu desenlerle dizayn ederlerdi. Matematik ve gökyüzünün buluşmasının somut bir örneğidir piramitler. Üç piramidin her birinin konumu Orion takım yıldızının kemerinde bulunan 3 yıldızdan esinlenerek yerleştirilmiştir. Her bir piramit bu yıldızların altında duruyor gibi görünmesi için belirli konumlarda bulunur. Orion takım yıldızının sol alt köşesinde ise Sirius yıldızı gözlenir. Piramitleri inşa ederken içerideki havalandırma boşluklarını, gökyüzündeki Sirius gibi belirli yıldızları ve güneşi kış dönemlerinde gözlemlenecek şekilde planlamışlardır. Dev bir güneş saati olan piramitlerin yapımı sırasında bugün trigonometride kullandığımız kotanjant açısı, yani onların dilinde seket, bir dik üçgendeki yüksekliğe bitişik olan yatay kenar ile yüksekliğin birbirine oranı olarak kullanılıyordu. Bu oran hipotenüste, yani yüksekliğin karşısındaki kenardan düzgün bir eğim oluşturmalarına yardımcı oluyordu. Fakat şunu da belirtmeliyim ki elimize geçen kaynaklara göre bu insanlarda açı kavramı yoktu. Sadece kenarların birbirlerine oranlarını kullanıyorlardı. Hatta oran konusunda o kadar iyilerdi ki 3 piramidin taban kenarları 3-4-5 üçgenine eşittir. Bazı teorilere göre Pisagor üçgenini ilk Mısır uygarlığı keşfetmiştir. Daha da ileri gidersek eğer piramidin yapımı sırasında daire ve kareden yardım aldıklarını söyleyebiliriz. Kare ve dairenin çevre uzunlukları eşitliği temelinde Keops piramidinin, yani en büyük piramidin taban çevresinin piramidin yüksekliğinin 2 katına oranı pi sayısını verir. Piramitler hakkında en dikkat çekici bilgi ise Keops piramidinin yüksekliğidir. Bu yükseklik Güneş ve Dünya arasındaki uzaklığın milyarda biri kadardır. Bildiğimiz üzere Güneş ve Dünya arasındaki mesafeyi hesaplayabilmek için ilk önce Ay'ın bizden olan uzaklığını bilmemiz gerekir. Bunu yapabilmek için ise dolunay zamanında Ay tutulmasını bekleriz ve daha sonra Ay'ın üzerine düşen Dünya'nın gölgesi üzerinden Ay'ın çapını bulabiliriz. Ayın çapını bulduktan sonra ise Dünya etrafında çizdiği çemberin içerisine kaç tane Ay sığdırabileceğimizi hesaplarız. Buradan çemberin uzunluğunu buluruz ve çemberin yarıçapı bize Ay'ın uzaklığını verir. Daha sonra ise Ay yarımay evresinde, yani Dünya ile tam 90 derecelik açı yaptığı sırada Dünya, Güneş ve Ay arasında bir üçgen oluşturup Güneş'in bizden olan uzaklığını hesaplayabiliriz. Antik Mısırlılar Ay'ın ve Güneş'in bizden olan uzaklıklarının sayısal değerini bilmeseler bile geometride nasıl oranlar kullanacaklarını biliyorlarmış. Elimize geçen en yakın zamana ait bilgiye göre Güneş'in uzaklığını ilk Aristarkus hesaplamıştır. Fakat tuhaf olan bir şey daha vardır. Aristo'ya göre matematik Mısır'da doğmuştur. Bugün bildiğimiz bazı Yunan bilim adamları Thales,
Pisagor gibi hepsi Mısır ziyaretleri sonunda ülkelerine geri döndüklerinde bugün hala kullandığımız teoremleri tüm dünyaya tanıtmışlardır. Bir diğer bilgi ise dünyanın yarıçapı ile çevresi oranının piramidin yüksekliği ile taban çevresinin oranına eşit olmasıdır. Ayrıca dünya ile ayın yarıçapının oranının piramidin taban kenarının yarısının yükseklikle olan farkının oranına eşit olmasıdır. Görünüşe göre Mısırlılar kare, çember ve üçgen ile nasıl çalışacaklarını bugün bizden daha iyi biliyorlardı. Bu bilgi insanlar hakkında çok fazla bilgiye sahip olmasak da günümüzde bizlere ulaşan 3 çok önemli papyrus, yani yazmak için kullandıkları yapraklar vardır. Rind, Moskova ve Berlin papyrüsü. Bu 3 papyrus yaşamları boyunca kullandıkları aritmetik problemler, üçgen, yamuk, daire, kare şekillerinin çevresi ve kenar uzunluklarını bulma, alan ve hacim hesaplarını bulma gibi birçok soru ve çözümlerden oluşur. Bugün lise öğrencilerinin çözdüğü bu problemler antik dönemde piramit inşası gibi yapıları oluşturarak günümüzde kullandığımız ağırlık, uzunluk, ikinci ve birinci dereceden denklemler, çarpma ve bölme tabloları gibi matematiksel yapıların temelini oluştururlar. Peki bu insanlar bu sıra dışı hayal güçlerini ve doğaya olan sanatsal ve ilahi bakış açılarını sayıların gösterimine nasıl yansıtmışlardır? Tabii ki yine sanatla. Sümer uygarlığı rakamları sembolik olarak göstermek için daire ve düz çizgilerle yapılan çivi yazısı gibi geometrik şekilleri kullanmıştır. Mısırlılar ise sayıları resimlerle ifade etmişlerdir. 100 sayısı sarmal şeklinde bir ip ile gösterilirken 1 milyon sayısı şaşkın adam veya tanrı sembolüyle gösteriliyordu. El parmaklarını sayılarla eşleştirerek 10 tabanlı sayı sistemini kullanan Mısırlılar 10 ve onun her kuvveti için bir sembol, yani resim tanımladılar. Sağdan sola doğru eklemeli bir sayı sistemleri vardı. Yani 999 yazmak istediklerinde bize göre ilk önce 9 tane 1, sonra 9 tane 10 ve 9 tane 100 yazarlardı. Çarpma tablolarında ise iki katı ilişkisiyle hesaplama yaparlardı. Örneğin 24 ve 3 sayısını çarpmak istediklerinde sütunlar oluştururlar ve bu sütunlardan bir tanesini 1, 2, 4 gibi artan katları yazarlar ve tam karşısındaki sütuna 24, 48 ve 96 yazarlardı. Şimdi eğer 3 ile 24'ü çarpmak istiyorsam 1 ve 2 katlarını alıp bunları toplarım ve 72 sonucuna ulaşırım. Bu işlem çarpma işlemindeki dağılma özelliğini andırmasının yanı sıra bu insanlar çarpma ve bölme işlemlerini aslında toplama ve çıkarma işlemleriyle yapıyorlardı. Bugün bizler bu işlemler için daha pratik yollar kullanıyoruz. Tüm bunların yanı sıra antik Mısırlılar için beden çok önemli ve kutsaldı. Bedeni incelediler ve beden ölçülerindeki uyumu kullanarak çeşitli uzunluk birimleri tanımlamışlardır. Bunlardan bir tanesi kübit adı verilen uzunluk birimi. Firavun'un kol dirseğinden orta parmağa kadar uzanıyordu. Günümüzde yaklaşık 52 santim olan bu uzunluk 6 el genişliği, 2 karış, 1,5 ayak boyu ve 24 parmak genişliğine eşittir. Piramitlerin yapımı sırasında ise kübit uzunluklarını kullanmışlardır. Gördüğünüz gibi eşleştirme mekanizması her alanda kendisini gösterir. Herhangi bir şeyi tanımlayabilmek için ona denk olan sabit bir ölçü kullanmamız gerekir. Bu sadece uzunluk değil, ağırlık, uzaklık, zaman gibi kavramlarda da geçerlidir. Bu insanlar kendi içlerinde de adil bir ticaret yapabilmek için keşfettikleri bu eşitlik mekanizmalarını pazarlarda da kullandılar. Ticari kaygılar yüzünden ağırlık hesaplamalarında ellerindeki en çok bulunan ürün olan arpa tohumu ile ağırlık birimi oluşturmaya başladılar. 200 adet arpa tohumu bugün bizim ağırlık sistemimizde 9 gram ağırlığına eşdeğerdir. Fakat ilerleyen zamanlarda bronz çağından sonra bakır, kurşun, altın ve gümüş kullanarak belirli bir standart oluşturmak istediler. Pazar yerlerinde ürünlerini tartmak için deben dedikleri altın ve gümüş karışımından oluşan bir ağırlık ölçüsü tanımladılar. Deben ağırlık ölçüsü bugün bizim ölçü sistemimizdeki 91 gram ağırlığına eşdeğerdir. Yani 2000 tane arpa tohumuna.
Bunun yanı sıra kireç taşı, bronz gibi birçok materyal ile de teraziler yapmışlardır. Bu insanlar teraziye büyük bir önem verirlerdi. Terazi resmi çizdikleri bazı resimlerde de görülmektedir. Bu insanlara göre terazi aynı zamanda dini bir inancın da sembolüydü. Şöyle ki biri öldüğü zaman inançlarına göre ölen kişinin kalbi ve bir tüy teraziye konur. Eğer kalbi tüyden ağır gelirse bu kişi tanrılar tarafından cezalandırılır. Fakat tüy ve kalbi eşit ağırlıkta olursa bu insan tanrılar katına yükselir. Mısırlıları incelediğimizde tüm bunları nasıl yaptılar diye soruluyor. Acaba yüksek teknoloji bir ırk onlara yardım mı etti diye sorulan sorular var. Bunu ben de merak ediyorum. Fakat insanın doğru olanı bulabilmesi için defalarca deneme ve yanılma yapması gerekir. Her şey birdenbire mükemmel olmuyor. Her şey gelişim halindedir. İlk yapılan piramitler tamamen orantısız ve yamuktur. İlerleyen bin yıllarda ise gelişen uygarlık en sonunda doğru oranı bulmuştur. Bence burada gözden kaçan şey şu ki, belki de doğru oran geometrinin içinde gizlidir. Belki de evrenimizin geometrisi matematiğimizin içinde, bizim içimizde gizlidir. Kafamızı kaldırıp baktığımız gökyüzünde anlayamadığımız için ilk önce kaos, anlamaya başladığımız yerde ise düzen görmeye başlarız. Yaptığımız ve yapacağımız her şeyde pi sayısı, Euler sayısı ve estetik olan her yerde altın oran olurken bu sayıların içerisinde de bizim hayatlarımız, evrenimiz ve dünyamız vardır. Bu öyle bir evren ki yıldızlardan tarıma, tarımdan ticarete, ticaretten uzunluk ve ağırlık ölçülerine, bu ölçülerden piramitlere ve piramitlerden kültüre kadar genişleyen bir yaşam örgüsü. Bir çizgi çizmenin sonucu olarak sanat ortaya çıktı, matematik ortaya çıktı ve sonra geri kalan her şey bir domino taşı gibi birbirine bağlı, doğru oranların olduğu bir evrenin içinde.